Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşeleri yapraktan çoğaltmanın püf noktalarından bahsedeceğim ve evde menekşelerinizin çoğaltıp bol bol çiçeklenmesini sağlamak için sizlere çok önemli bir yöntem göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan muz kabuğu. Muz kabuklarını soyuyorum. Muz kabuğu içerisinde bol miktarda potasyum var. Potasyum özellikle çiçeklerin hızlı bir şekilde büyümesine çok yardımcı oluyor. Özellikle evdeki bitkilerinizin çiçek açmasını da potasyum vitamini destekler. Soydum, muz kabuklarını tepsiye dizdim ve güneşte kurutacağım. Birkaç gün güneşte beklettiğim muz kabukları kurudu. Kuruduğunu elinize dokunduğunuz zaman ufalanıyorsa yeterince kurumuş demektir. Şimdi kuruttuğum muz kabuklarını blenderdan toz haline getireceğim. Eğer sizler isterseniz fırında da muz kabuklarını 200 derecede 10 dakika tutarak kurutabilirsiniz. Muz kabuklarını toz haline getirdim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdi ihtiyacımız olan bu şekilde bir plastik tabak. Ben menekşeleri köklendirmek için bu şekilde plastik tabaklar kullanıyorum. Bunların altı delikli ve köklendirmek için ideal. Menekşeler için torflu toprak kullanıyorum. Bunu çiçekçilerde ya da büyük marketlerde bulabilirsiniz. Yani suyu süzebilen torflu bir toprak. Ve toz haline getirdiğim muz kabuğu tozu. Muz kabuğu tozunu da şimdi nasıl kullanacağımı sizlere göstereceğim. İlk olarak torflu toprağımızı plastik tabağın içerisine koyuyorum. Çok fazla koymuyorum, bakın yarıya kadar tabağa doldurdum. Ve daha sonra hazırlamış olduğum muz kabuğu tozunu bir tatlı kaşığı kadar toprağın üzerine serpeceğim. Bu bir nevi bir toprak haline geldi ve muz kabuğunda bol miktarda potasyum olduğu için toprakta sürekli bir vitamin desteği sağlayacak. Böylelikle bu toprak içerisine ekmiş olduğumuz menekşe yaprakları hızlı bir şekilde köklenecektir. Bunun kesinlikle hiçbir zararı yok. Aksine menekşenin yapraklarının hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacak. Bakın karıştırıyorum. Üzerinde sadece bırakmıyorum. Ve daha sonra içerisine menekşe yapraklarımızı keseceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken, menekşe yapraklarını seçerken kesinlikle çok yaşlı olan yaprakları seçmiyoruz ve sağlıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda yeni çıkan, bakın bunlar yeni çıkan menekşe yaprakları, bunları koparmıyoruz. Bunların köklenmesi zor olur. Sağlıklı ve biraz daha büyük olan yaprakları kesiyoruz. Yaprakları keserken dipten kesebilirsiniz. Bakın bu yaprak gayet sağlıklı bir yaprak. Yapraklar artık dikim için hazır. Burada dikkat etmeniz gereken, kopardığımız yaprakların gövde kısmı çok uzun. Çok uzun olmaması gerekiyor. Eğer çok uzun olursa bu yaprağın köklenmesi geç olur. Bu yüzden bakın bu şekilde yaprak uçlarından bu şekilde kesiyorum. Sizler de gövdeyi kısaltarak kesmeye çalışın. Bu köklenmenin hızlı bir şekilde olması için. Kestiğimiz menekşe yapraklarını yavaş bir şekilde dikiyoruz. Bakın zorlamadan tam olarak bakın yaprakların olduğu hizaya kadar yavaşça toprağın içerisine ekebilirsiniz bu şekilde. Bakın bu yeterli. Çok da bastırmanıza da gerek yok. Toprak zaten torflu bir toprak olduğu için kolaylıkla yaprak gövdeleri içine giriyor. Yaprakları dikerken çok sık aralıklarla dikmeyin. Çünkü bu yapraklar köklenecek ve yeni yapraklar çıkaracak. O yüzden bakın belirli bir aralık ile ekiyorum. Toplamda sadece 6 yaprak ektim bu tabağa. Evet, şimdi son olarak ilk suyunu veriyorum. Kesinlikle bu yaprakların toprağa kuru olmaması gerekiyor.
Bu aşamada dikkat etmeniz gereken toprak çok kurumadan belirli aralıklarla su vermek. Yalnız çok fazla da su verip iyice çamur haline getirmeyin. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Menekşe yapraklarım aylar sonra bakın yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Bu artık yaprakların köklendiğini gösteriyor. Tabii bu aşamada ektiğimiz menekşe yaprakları artık solabilir. Bu gayet normal. Önemli olan yaprakların yeni çıkarmış olduğu küçük yaprakların sağlıklı olması. Ve bunları ekim yaparken kesinlikle altı delikli olan küçük saksılara ekmeniz gerekiyor. Ve köklendirdiğiniz menekşeleri çok uzun süre bekletmeyin. Küçük yapraklar çıkardıktan sonra artık ekebilirsiniz. Torflu bir toprağa bakın bu şekilde ekebilirsiniz. Ve küçük saksılar tercih ederseniz menekşeleriniz daha hızlı gelişim gösterecektir. Bu yüzden büyük saksılar tercih etmeyin. Bakın gördüğünüz üzere küçük saksıda büyüyen ve çiçeklenen bir menekşem. İki saksı arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Küçük saksıdaki her zaman daha fazla çiçeklenir. Menekşelerinizi saksıya aldıktan sonra yaprak gelişiminin hızlanması ve bol çiçeklenmesi için dikkat etmeniz gereken sıvı bitki besinleri ve su vermek. Sıvı bitki besinlerini 5 yemek kaşığı kadar menekşelere verebilirsiniz 4 haftada bir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta menekşe toprağa çok kurumadan su vermek gerekiyor. Çünkü menekşe toprağı çok fazla kurursa yaprakları sararmaya ve çiçekleri solmaya başlar. Toprağın her zaman nemli olması gerekiyor ve bunu da toprağa dokunarak anlayabilirsiniz. Fakat çok fazla su verip menekşelerde kök çürümesine de sebep olmamak gerekiyor. Bunu anlamak dediğim gibi sadece toprağına dokunarak olur. Ve menekşeler suyu sevdiği için bakın sulamayı yaparken kolaylık olması açısından bir tepsiye bu kadar yani 200 milimlik bir su koyup saksıları alttan da su çekmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle fazla su verip üstten sulamak yerine alttan yeteri kadar suyu çekerek yaprakları daha sağlıklı, daha canlı ve bol bol çiçek açabilir. Bu da yine bir başka sulama tekniği sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.